Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes. Kızıl Soruşturma. 2. kısım 6. bölüm. Dr. John Watson'ın hatıralarının devamı. Mahkumumuzun gösterdiği öfkeli direniş, bize karşı olan tavrında bir art niyet taşıdığına işaret etmiyordu. Çünkü güçsüz düştüğünü görünce nazik bir şekilde gülümsedi ve boğuşma sırasında hiç kimsenin canını yakmamış olmayı umduğunu söyledi. "Sanırım beni polis merkezine götüreceksiniz," dedi Sherlock Holmes'a. "Arabam kapıda bekliyor. Ayaklarımı çözerseniz arabaya kadar kendim inerim. Eskiden olsaydı kaldırabileceğiniz kadar hafiftim." Gregson ve Lestrade bu teklifin cüretkar bir teklif olduğunu düşünerek birbirlerine bakıştılar ama Holmes mahkumun sözüne hiç tereddüt etmeden güvendi ve ayağındaki bağları çözdü. Ayağa kalkıp bacaklarının bir kez daha özgür olduğundan emin olmak istercesine gerindi. Ona bakarken daha çok güçlü yapılı bir insan gördüğümü ve karanlık güneşten yanmış yüzünde güçlü kişiliği kadar sağlam bir kararlılık ve kuvvet ifadesi olduğunu kendi kendime düşündüğümü hatırlıyorum. Evden ayrılmadan önce Hope, Sherlock Holmes'a dönerek, "Bay Holmes, eğer polis müdürlüğü makamı boşsa oraya ancak siz layık olabilirsiniz," dedi. Ev arkadaşıma duyduğu hayranlığı gizlemeden bakarak. "Benim izimi çok temkinli bir şekilde takip ettiniz." "Benimle gelseniz iyi olur," dedi Holmes iki dedektife. "Arabayı ben sürerim," dedi Lestrade. "Pekala, Gregson da benimle arabanın içinde gelir. Siz de geliyorsunuz doktor. Davayla siz de ilgilendiniz. Bu yüzden bu işi sonuna kadar takip etmelisiniz." Holmes'un teklifini memnuniyetle kabul ettim ve merdivenlerden birlikte indik. Mahkumumuz kaçmak için hiçbir girişimde bulunmadan bir zamanlar kendisinin olan arabanın basamaklarını sakince çıktı. Biz de onu takip ettik. Lestrade sürücü koltuğuna geçti ve gideceğimiz yere çok kısa sürede vardık. Bir polis memurunun mahkumumuzun adını ve öldürdüğü adamların da adlarını bir deftere not ettiği küçük bir odaya aldılar bizi. Polis memuru görevini ağır ağır ve bir makine gibi yerine getiren beyaz yüzlü ve hissiz bir adamdı. "Tutuklu bu hafta içinde hakimler karşısına çıkacaktır," dedi. "Bu sırada söylemek istediğiniz bir şey var mı Bay Jefferson Hope? Söyleyeceklerinizin kayıtlara geçirileceğini ve aleyhinizde kullanabileceğini hatırlatırım." "Söyleyecek çok şeyim var," dedi Jefferson Hope yavaşça. "Sizlere her şeyi açıklamak istiyorum." "Bunları duruşmaya saklasanız daha iyi olmaz mı?" diye sordu müfettiş. "Buna bir daha asla şansım olmayabilir," oldu cevabı. "Korkmanıza gerek yok, intihar etmeyi düşünmüyorum." "Siz doktor musunuz?" Bu son soruyu sorarken karanlık vahşi gözlerini bana çevirdi. "Evet doktorum," diye cevap verdim. "Öyleyse elinizi buraya koyun," dedi bir gülümsemeyle kelepçeli bileklerini göğsüne doğru tutarak. Dediğini yapmamla birlikte kalbinin olağanüstü bir şekilde attığını ve göğüs kafesinde bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım. Göğüs kafesi güçlü bir motorun çalışmasıyla birlikte içten sarsılan zayıf bir yapı gibi tir tir titriyordu. Sessiz odada mahkumun göğsünden gelen hırıltılı ve uğultulu kısık bir ses duyuluyordu. "Sizde anevrizma hastalığı var," diye bağırdım. "Hastalığıma bu adı veriyorlar," dedi sakin bir şekilde. "Geçen hafta muayene olmak için bir doktora gittim ve bana kalp damarlarımın birkaç güne kalmadan yırtılacağını söyledi. Hastalığım her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Salt Lake dağlarında aşırı yorulmaktan ve sağlıksız beslenmekten yakalanmıştım bu hastalığa. Şimdi görevimi yerine getirdim ve nasıl ölürsem öleyim hiç umurumda bile değil ama yaptıklarımın bir açıklamasını bırakmak istiyorum geride. Öldükten sonra aşağılık bir katil olarak hatırlanmak istemiyorum." Müfettiş ve iki dedektif hikayesini anlatmasına izin vermenin ne kadar uygun olacağını kendi aralarında çabucak tartıştılar. "Doktor, tehlikenin çok yakın olduğunu mu düşünüyorsunuz?" diye sordu müfettiş. "Kesinlikle," diye cevap verdim. "Öyleyse adaleti yerine getirmek için görevimizi yapıp ifadesini hemen almalıyız," dedi müfettiş. "İfadenizi vermekte şimdi özgürsünüz efendim. Fakat söylediklerinizin kayıtlara geçirileceği konusunda sizi bir kez daha uyarıyorum." "İzin verirseniz oturacağım," dedi mahkum söylediğini yerine getirerek. "Anevrizmam kolayca yorulmama neden oluyor ve yarım saat önce giriştiğimiz boğuşma sonrasında meseleleri tam olarak aydınlatamadık. Bir ayağım çukurda olduğu için size yalan söylemeye niyetim yok. Söyleyeceğim her şey doğrudur. Fakat şunu da bilmenizi isterim ki bu anlatacaklarımı nasıl karşılayacağınız benim için hiç önemli değildir."
Bu sözleri söyledikten sonra Jefferson Hope sandalyenin arkasına yaslandı ve ifadesini vermeye başladı. Anlattıkları çok sıradan şeylermiş gibi sakin bir şekilde ve olayların sırasına atlamadan konuşuyordu. Sonradan eklenen ifadenin doğruluğunu teyit edebilirim. Çünkü Lestrade'in mahkumun sözlerini not ettiği defterini elime geçirmiştim. Bu heriflerden ne kadar nefret ettiğim sizleri pek ilgilendirmez dedi. İki insanın, bir babanın ve kızının ölümlerinden sorumlu olmaları benim için yeterli bir sebep ve bu hatalarını kendi hayatlarıyla ödediler. Suçlarının zaman aşımına uğramış olması yüzünden hiçbir mahkemede onların suçluluğunu kanıtlayamazdım. Fakat işledikleri suçları biliyordum ve hakimin, jürinin ve celladın yerini ben almıştım. İçinizde bir parça olsun insanlık varsa benim yerimde olsaydınız siz de aynısını yapardınız. Sözünü ettiğim kızla uzun yıllar önce evlenecektik. Fakat zavallı kız o Draper denen herifle zorla evlendirilmiş ve bu yüzden kalbi paramparça olmuştu. Alyansını zavallı sevgilimin parmağından çıkartmıştım. Ölürken Draper'a o yüzüğü göstereceğime yemin ettim. Böylece işlediği cinayeti hatırlayacak ve kendisini neden cezalandırmak istediğimi anlayacaktı. Yüzüğü yanımda taşıyıp onu ve arkadaşını 2 kıtada takip etmek pahasına da olsa sonunda onları yakaladım. Yakında ölürsem ki öyle gözüküyor, bu dünyadaki görevimi iyi bir şekilde yerine getirdiğimi bilerek öleceğim. Onları kendi ellerimle yeryüzünden yok ettim. Ümit edebileceğim ya da arzulayacağım başka hiçbir şey kalmadı. Onlar zengindi, bense fakir. İşte bu yüzden onları takip etmem kolay olmadı. Londra'ya geldiğimde cebimde tek bir metelik bile yoktu ve geçimimi sürdürmek için bir işe başlamam gerektiğini anladım. Ata binmek ve araba sürmek benim için yürümek kadar doğaldı. O yüzden bir atlı arabanın sahibinin yazıhanesine uğrayarak kendime hemen bir iş buldum. Her hafta kazandığım paranın belli bir kısmını patronuma verecektim ve arta kalan parayı da kendime ayıracaktım. Paranın arta kaldığı çok nadirdi ama yine de parayı denkleştirmeyi güç bela başardım. İşin en zor kısmı yolları öğrenmekti. Çünkü bu şehir görmüş olduğum tüm labirentler içinde en karmaşık olanıydı. Fakat yanımda bir harita taşıyordum. Böylece belli başlı otellerin ve istasyonların yerini öğrendikten sonra işim oldukça kolaylaştı. O iki alçağın nerede oturduğunu bulmam pek uzun sürmemişti. Ama onlara rastlayana kadar haklarında epey bir araştırma yaptım. Camberwell'da nehrin karşı kıyısındaki bir pansiyonda kalıyorlardı. Nerede kaldıklarını öğrendiğimde artık biliyordum ki her ikisinin kaderi benim merhametime kalmıştı. Sakalımı uzatmıştım ve beni tanımalarına imkan yoktu. Elime bir fırsat geçip de işlerini bitirene kadar peşlerini bırakmayacaktım. Onları elimden kaçırmamaya bu kez kararlıydım. Londra'da nereye giderlerse gitsinler peşlerinden hiç ayrılmıyordum. Onları bazen arabamla bazen de yürüyerek takip ediyordum. Ama arabayla takip etmek en iyisiydi. Çünkü böylece onları gözden kaybetmiyordum. Sabahın erken saatlerinde ya da gece yarısına doğru çok az para kazanabildiğim için patronumla aram açılmıştı. Peşinde olduğum adamlar elimin altında oldukları sürece bu benim için hiç önemli değildi. Fakat onlar da kurnazlardı. Takip edildikleri ihtimalini göz önünde bulundurdukları kesindi. Çünkü ne akşam karanlığında ne de tek başlarına sokağa çıkmıyorlardı. 2 hafta boyunca her gün arabamla onları takip ettim. Ama onları bir kez olsun tek başlarına yakalayamadım. Günün her saati onları takip ediyordum ama elime en ufak bir fırsat bile geçmiyordu. Fakat umudumu kaybetmemiştim. Çünkü içimden bir ses intikam saatinin geldiğini söylüyordu. Tek korkum göğsümdeki bu hastalığın vaktinden evvel canımı alıp bu dünyadaki görevimi yarım bırakmama neden olmasıydı. En sonunda bir akşam Turkey Terrace'da, kaldıkları pansiyonun bulunduğu sokağın adı buydu, bir aşağı bir yukarı dolanıyordum ki bir arabanın kapılarında durduğunu gördüm. Arabaya birkaç bagaj yüklendi ve bir süre sonra Draper ve Strangers'ın arabaya bindiler ve araba yola koyuldu. Ben de arabama binerek peşlerine takıldım ve onları gözden kaybetmedim. İçimde büyük bir sıkıntı vardı. Çünkü kaldıkları şehri terk etmelerinden korkuyordum. Euston istasyonunda indiler ve atımın başına bir çocuğu bırakıp onları perona kadar takip ettim. Liverpool treninin gelip gelmediğini sordular ve kondüktör trenin az önce kalktığını, ayrıca diğer trenin gelmesine daha birkaç saat olduğunu söyledi. Strangers'ın bunu duyunca biraz bozuldu ama Draper durumdan oldukça memnun görünüyordu. İnsan kalabalığının içinde onlara o kadar yaklaştım ki aralarından geçen her sözü duyabiliyordum. Draper yapacak ufak bir işi olduğunu söyledi. Kendisini beklemesini Strangers'ından rica etti.
Arkadaşı ona itiraz etti ve birbirlerinin yanından asla ayrılmamaya karar verdiklerini hatırlattı. Drover meselenin çok hassas olduğunu ve tek başına gitmesi gerektiğini söyleyerek karşılık verdi. Strangerson'un bu sözlere ne karşılık verdiğini duyamadım ama Drover küfürler ederek öfkeden deliye döndü ve Strangerson'ın parayla tuttuğu basit bir hizmetkar olduğunu ve ona emir vermeye devam etmemesi gerektiğini hatırlattı. Bu sözler üzerine sekreter içinde bulunduğu olumsuz durum içinde en akıllısını yaparak eğer son treni kaçırırsa kendisiyle Halliday Oteli'nde buluşacağını söyledi. Strangerson'un bu teklifini kabul eden Drover saat 11'den önce peronda olacağını söyleyip istasyondan ayrıldı. Beklediğim an en sonunda gelip çatmıştı. Ezeli düşmanlarım artık elimdeydi. Birlikteyken birbirlerini koruyabilirlerdi ama tek başlarına oldukları vakit benim merhametime kalmışlar demekti. Fakat aşırı heyecana kapılmadım. Planıma çoktan şekil vermiştim. Kurbanın kendisinin neyin vurduğunu fark edecek zamanı olmazsa ve neden cezalandırıldığını anlamazsa intikam almanın hiçbir zevki kalmaz. Ben peşinde olduğum adamın işlediği eski suçun peşini bırakmadığını anlamasını sağlayacak bir şekilde bir plan yapmıştım. Şans eseri birkaç gün önce Brixton sokağındaki bazı evlere bakan bir beyefendi evlerden birinin anahtarlarını arabamda düşürmüştü. Anahtarları düşürdüğü günün akşamında gelip onları geri almıştı ama o arada bir anahtarın örneğini çıkarmıştım ve kafamda bir plan oluşturmuştum. Bu sayede bu büyük şehirde rahatsız edilmeden planlarımı rahatça gerçekleştirebileceğim boş bir yere kavuşmuştum. Şimdi çözmem gereken zor sorun Drover'ı o boş eve nasıl götüreceğimdi. Yoldan aşağı yürüyüp bir iki içki dükkanına girdi. Son girdiği içki dükkanda yarım saat kadar oyalandı. Dışarı çıktığında yürürken sendeliyordu ve kör kütük sarhoş olduğu belliydi. Tam önümde duran tek atlı bir arabaya işaret etti. Tüm yol boyunca arabayı o kadar yakından takip ettim ki atımın burnuyla arabanın arasında 1 metre mesafe vardı. Araba Waterloo Köprüsü'nden geçip birkaç kilometre yol aldıktan sonra bir süre önce kaldığı yerin önünde durunca çok şaşırdım. Oraya ne amaçla geri döndüğünü tahmin bile edemiyordum fakat yoluma devam ettim ve evden birkaç metre ötede arabamı durdurdum. Drover eve girdi. Araba ise oradan uzaklaştı. "Lütfen bir bardak su verir misiniz? Konuşmaktan boğazım kurudu." Uzattığım bir bardak suyu bir dikişte bitirdi. "Şimdi daha iyiyim," dedi. Beklemeye başlayalı 1-2 saat olmuştu ki evden insanların boğuşmasını andıran sesler gelmeye başladı. Ardından kapı ardına kadar açıldı ve 2 adam göründü. İçlerinden biri Drover, diğeri de daha önce hiç görmediğim bir genç adamdı. Genç adam Drover'ı kolundan yakalamıştı. Basamakların başına geldiklerinde ona tokat atıp öyle bir tekme savurdu ki Drover yolun ortasına kadar uçtu. "Seni köpek," diye bağırdı elindeki sopasını Drover'a doğru sallayarak. "Saf bir kızı rahatsız etmeyi ben sana gösteririm." Genç adam öyle kızgındı ki Drover'ı sopayla bir güzel dövecekti fakat o aşağılık herif adımlarını açıp sendeleyerek oradan son sürat uzaklaştı. Sokağın köşesine kadar koştu ve arabamı görünce bana işaret edip arabaya atladı. "Beni Halliday Oteli'ne götür," dedi. Arabama binmesine tüm kalbimle o kadar sevinmiştim ki anevrizmamın baş göstermesinden o an hiç korku duymuyordum. Yapılacak en iyi şeyin ne olduğunu kafamda tasarlayarak arabayı yavaş bir şekilde sürdüm. Onu dosdoğru düzlük bir araziye götürüp ıssız bir patikada kendisiyle son bir kez olsun konuşabilirdim. Fakat içki krizi yine baş gösterdi ve arabayı bir meyhanenin önünde durdurmamı işaret edip kendisini beklememi tembihledikten sonra içeri girdi. Meyhane kapanana kadar içeride kaldı ve dışarı çıktığında o kadar sarhoştu ki kazdığım kuyuya düştüğünü anlamıştım. Onu soğukkanlılıkla öldürmeyi amaçladığımı düşünmeyin. Öyle yapmış olsaydım katı bir adalet uygulamış olacaktım. Uzun zamandan beri ona bir şans tanımaya karar vermiştim. Amerika'yı gezmekle geçirdiğim süre içinde birçok işe girip çıkmıştım. Bir seferinde York Koleji'nin laboratuvarında kapıcılık ve çöpçülük yapmıştım. Bir gün profesör zehirler üzerine ders veriyordu ve Güney Amerika'da bir okun ucundaki zehirden çıkardığı ve alkaloid adını verdiği bir ilacı tanıttı. Bu ilaç o kadar güçlüydü ki çok azıyla bile bir insanı çabucak öldürebilirdiniz. Bu karışımın bulunduğu şişeyi gözüme kestirdim ve herkes çıkınca birazını aşırdım. İlaçlardan çok iyi anlıyordum. Alkaloidle suda eriyen 2 küçük hap imal ettim ve hapları 2 ayrı kutuya koydum.
Aynı zamanda da zehirli haplara benzeyen fakat zararsız haplardan birer tane daha imal edip diğerlerinin yanına koydum. Elime fırsat geçince o alçak heriflere kutudan bir hap seçmelerini emredecektim. Ben de geri kalan hapı yutacaktım. Bir ceketin altından silahımı ateşlemem daha öldürücü ve kesin olacağı muhakkaktı. Ama ben bu yolu tercih etmiştim. O günden itibaren 2 ilaç kutusunu da yanımda taşımaya başladım. İşte onları kullanma vakti gelip çatmıştı. Saat 12'yi geçmiş 1'e geliyordu. Fırtınalı ve soğuk bir geceydi. Rüzgar deli gibi esiyor ve bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Dışarının kasvetli olmasına içten içe sevinmiştim. O kadar sevinçliydim ki duyduğum bu sevinçten dolayı neredeyse çocuklar gibi bağıracaktım. Beyefendiler, siz de uzun yıllar boyunca özlemini duyduğunuz bir şeyi arasaydınız ve aradığınızı birden elinizin altında bulsaydınız, yaşadığım duyguları o zaman anlardınız. Sinirlerimi yatıştırmak için bir sigara yaktım ama ellerim titriyordu ve heyecanla şakaklarım zonkluyordu. Arabayı sürerken yaşlı John Ferrier'in ve tatlı Lucy'min karanlıkta bana bakıp gülümsediklerini görüyordum sanki. Tıpkı şu anda sizi bu odada gördüğüm gibi. Onların hayali arabayı Brixton sokağındaki evinin önünde durdurana kadar bana eşlik ettiler. Yağmurun şakırtısı dışında ne bir ses duyuluyordu ne de ortalıkta kimse vardı. Arabayı durdurup Drebber'ın inmesini bekledim ama o inmedi. Şüphelenip arabanın penceresinden içeriye baktığımda Drebber'ın bir kenara büzülmüş, sarhoş bir halde uyuduğunu gördüm. Kolundan tutup salladım ve "İnme vakti" dedim. "Pekala arabacı" dedi. Kastettiği otele geldiğimizi sandığını düşündüm. Çünkü başka hiçbir ses söylemeden arabadan indi ve beni bahçeye kadar takip etti. Ayakta durması için yanında yürüyüp ona destek olmak zorunda kaldım. Fakat bu şekilde zor yürüyorduk. Çünkü oldukça ağırdı. Evin kapısına geldiğimizde kapıyı ben açtım ve onu ön odaya geçirdim. Size yemin ederim ki onu ön odaya geçirene kadar babayla kızı önümüzde yürüdüler. "Cehennem gibi karanlık" dedi ayağıyla yere sertçe vurarak. "İçerisi birazdan aydınlık olacak" dedim bir kibrit yakıp yanımda getirdiğim bir mumu yakarak. "Şimdi Enoch Drebber" diye sözlerime devam ettim ona doğru dönüp ışığı yüzüme tutarak. "Ben kimim?" Gözlerinden uyku akarak ve sarhoş bir halde bana baktı. Aşırı sarhoş olmasına rağmen gözlerinde beliren korku parıltısı ve tüm bedeninin korkudan şiddetle sarsılması beni tanıdığını gösteriyordu. Korkudan mosmor kesilmiş bir halde sendeleyerek geri çekildi ve dişleri birbirine vurarak alnından soğuk terler boşandığını gördüm. Bu manzara karşısında kapıya yaslanıp uzun uzun vahşi bir sesle güldüm. Her zaman için intikamın tatlı olduğunu düşünmüştüm ama şimdi sahip olduğum gönül rahatlığına bu kadar rahat bir şekilde kavuşacağım aklımın ucundan bile geçmemişti. "Seni adi yaratık" dedim. "Salt Lake'ten birçok yere, St. Petersburg'a, oradan da buralara kadar sizi takip ettim ve her seferinde elimden kurtuldunuz. En sonunda peşinizden koşturmam bir son buldu. Ya sen ya da ben yarın sabahın ilk ışıklarını görmeyeceğiz." Ben konuşurken korkudan iyice büzüldüğünü ve yüzündeki ifadeden benim deli olduğumu düşündüğünü görebiliyordum. İntikam saati gelmişti. Şakaklarımda beliren damarlar kuvvetle atıyordu. Birdenbire burnum kanamaya başladı. Eğer burnum kanamasaydı öldürücü bir kalp krizi geçireceğim muhakkaktı. "Lucy Ferrier için ne diyeceksin?" diye bağırdım Drebber'a kapıyı kilitleyip anahtarı elimde sallayarak. "Cezanı çekeceğin anın gelmesi çok uzun sürdü ama cezanı en sonunda çekeceksin." Ben konuşurken o korkağın dudaklarının titrediğini gördüm. Hayatını kurtarmak için bana yalvaracaktı ama bunun faydasız olduğunu biliyordu. "Beni öldürecek misin?" diye sordu kekeleyerek. "Seni öldürmeyeceğim" diye cevap verdim. "Pis bir sürüngeni öldürmekten bahseden de kim? Zavallı sevgilimi öldürdüğünüz babasından ayrılırken ve o lanetli rezil haremine zorla götürürken sen merhamet gösterdin mi?" "Babasını öldüren ben değildim" diye bağırdı. "Ama onun o masum kalbini kıran sendin" diye haykırıp ilaç kutusunu çıkardım. "Yüce Tanrı ikimizden birini cezalandıracak. Bir hap seç ve yut. Haplardan birinde ölüm, diğerinde ise hayat var. Senin yutmadığın hapı ben yutacağım. Dünyada adalet var mı yok mu yoksa her şey şansa mı kalmış göreceğiz." Korkudan yere çöküp deli gibi çığlık atarak merhamet dilendi ama bıçağımı çektim ve bana itaat edip hapı yutana kadar bıçağımı boğazına dayadım. Ardından ben de öbür hapı yuttum ve birkaç dakika sessizce ayakta durup kimin yaşayıp kimin öleceğini görmek için birbirimizin yüzüne baktık.
İlk sancıların etkisiyle zehrin kanında dolaştığını fark edince yüzünde beliren o ifadeyi asla unutmayacağım. Yüzündeki ifadeye kahkahalarla güldüm ve Lucy'nin alyantını gözünün önünde tuttum. Ölümü ani olmuştu çünkü alkaloid kana hızla karışmıştı. Acıdan tüm bedeni kasıldı. Ellerini ileri uzatıp sendeledi ve ardından boğuk bir ses çıkartarak yüzü koyun yere düştü. Ayağımla onu sırt üstü çevirdim ve elimi kalbine götürdüm. Nabzı atmıyordu. Ölmüştü. Bu sırada burnumdan sürekli kan gelmekteydi. Akan kanımla duvara yazı yazmak düşüncesi aklıma nereden geldi hatırlamıyorum. Belki de polisi yanıltmak için bunun muhteşem bir düşünce olduğunu aklımdan geçirmiştim. Kendimi çok neşeli hissediyordum. Bir kuş kadar hafiflemiştim. Bir süre önce New York'ta saldırıya uğrayan bir Almanın üzerinde Rache yazılı bir halde ölü bulunduğunu hatırladım ve o zamanlar gazeteler bunu gizli örgütlerin yapmış olabileceği iddiasıyla çalkalanmıştı. New Yorkluların aklını karıştıran olayın Londralıların da aklını karıştıracağını düşündüm ve parmağımı kendi kanıma batırıp duvarda kolayca görünür bir yere o sözcüğü yazdım. Ardından arabama doğru yürüdüm ve dışarıda hiç kimsenin olmadığını ve gecenin hala fırtınalı olduğunu gördüm. Arabama binerek biraz ilerlemiştim ki elimi Lucy'nin yüzüğünün durduğu cebime atınca yüzüğün orada olmadığını gördüm. Bunun üzerine yıldırım çarpmışa döndüm. Çünkü o yüzük Lucy'den bana kalan tek hatıraydı. Draper'ın cesedinin üzerine eğilirken düşürmüş olabileceğimi düşündüğüm için arabayla geri döndüm. Bir ara sokağa bırakıp büyük bir cesaretle eve doğru yürüdüm. Yüzüğü kaybetmektense her şeyi göze alırdım. Eve vardığımda evden çıkan bir polis memuruyla karşılaştım ve birden telaşlandım. Ama bu telaş fazla sürmeden kendimi toparladım, sarhoş numarası yaparak elinden kurtulmayı başardım. Enoch Draper'ın hayatı böylece son buldu. Tek yapmam gereken Strangers'a da aynı şekilde cezasını verip John Ferrier'e olan borcumu kapatmaktı. Halliday Oteli'nde kaldığını bildiğimden tüm gün evin civarında dolanıp durdum. Draper'ın geri dönmediğini görünce bir şeylerden şüphelenmiş olabileceğini düşündüm. Strangers'ın kurnaz bir adamdı ve her zaman tetikteydi. Fakat evden çıkmayarak benden kurtulacağını sanıyorsa çok yanılıyordu. Yatak odasının penceresinin hangisi olduğunu çok geçmeden öğrendim ve sabahın erken saatlerinde otelin arka sokağındaki merdivenlerinden faydalanarak daha gün ağarmadan odasına girdim. Onu uyandırdım ve uzun zaman önce haksız yere canını aldığı adam hakkında hesap verme saatinin geldiğini söyledim. Draper'ın nasıl öldüğünü anlattım ve ona da zehirli haplarla ölme fırsatını tanıdım. Kendisine sunduğum acı çekmeden ölme fırsatını kabul edeceğine yatağından fırlayıp boğazıma sarıldı. Kendimi korumak için bıçağımı kalbine sapladım. Ölüm ister zehirle ister bıçakla olmuş hepsi birdi benim için. İlahi adaletin pençesinden kimse kurtulamazdı. Söyleyeceklerim bitmek üzere. Zaten isteseniz de daha fazla konuşamam. Çünkü bugün çok yoruldum. Amerika'ya dönmeye yetecek kadar para biriktirmeyi düşünerek arabayla yolcu taşımaya birkaç gün daha devam ettim. Meydanda duruyordum ki pejmürde kılıklı genç bir serseri boş bir araba aradığını ve arabanın Baker Sokağı 221B'de oturan bir beyefendi tarafından istendiğini söyledi. Hiçbir şeyden kuşkulanmayarak geldim ve gözümü açıp kapayana kadar bu genç adam kelepçeleri bileklerime geçirmiş ve beni kolayca yakalamıştı. Tüm hikayem bu kadardır baylar. Bir katil olduğumu düşünebilirsiniz ama benim de sizin gibi adaletin bir bekçisi olduğuma inanıyorum. Adamın anlattıkları o kadar korkunç ve tavırları o kadar etkileyiciydi ki sessiz ve düşüncelere dalmış bir halde oturduğumuz yerden bir süre kalkamadık. Bezgin hallerine karşın resmi dedektifler bile Jefferson Hope'un anlattıklarını hayretler içinde dinlemişlerdi. Odaya sessizlik hakimdi. Hiç kimse tek bir kelime bile etmiyordu. Yalnız stenoyla not almakta olan Lester'in kaleminin sesini duyuyorduk. Açıklığa kavuşturmak istediğim bir tek nokta var dedi Sherlock Holmes en sonunda. Gazeteye ilan verdiğim müzik için buraya gelen suç ortağınız kimdi? Tutuklu şakacı bir şekilde arkadaşıma kurnazca göz kırptı. Kendime ait sırları sizlere anlatabilirim dedi. Ama başka insanların başına dert açmam. Gazetedeki ilanınızı görünce bunun ya bir tuzak ya da aradığım yüzük olduğunu düşündüm. Arkadaşım gönüllü bir şekilde gidip ne olup bittiğini gördü. Zekice hareket ettiğimi inkar edemezsiniz. Buna hiç şüphe yok dedi Holmes içtenlikle. Şimdi baylar dedi müfettiş ciddi bir sesle. Yasaların gerektirdiklerini yerine getirmemiz gerek. Tutuklu Perşembe günü hakimlerin karşısına çıkacak ve sizin de mahkemeye şahitler olarak katılmanız gerekiyor.
O zamana kadar ondan ben sorumluyum. Konuşurken zili çalması üzerine birkaç gardiyan içeriye girip tutukluyu götürürken arkadaşımla birlikte polis merkezinden çıktık ve Baker sokağına dönmek için bir araba tuttuk.